Sarmamız hazır. Bir de eğer şöyle sıkarsanız bu hiç açılmaz. Davet sofralarınızda bu kadar şık ve güzel olur. Lütfen Server'in Mutfağı'na abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi beklerim. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, Server'in Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı yaprak sarması yapıyorum. Davet sofralarınızı süsleyecek orijinal İstanbul yaprak sarması yapıyorum. Bunun için kuş üzümü ve çam fıstığım var. Olmazsa olmazı. Daha önce 2 tane yaprak sarması tarifi çekimim var. Ege usulü, annem usulü. Lütfen onları da izlemenizi öneriyorum. Fakat bu 5 çayına ve davet sofralarına meze ve zeytinyağlı olarak geçiyor. Orijinalini sizler için hazırlayacağım. Yapım aşaması iyi seyirler diliyorum. 2 su bardağı 200 milimlik bardakla pirincim var. Bol suda güzelce yıkayarak hazırlıyorum. Bir büyük boy soğanı rendenin iri tarafıyla rendeledim. Bu şekilde hazır. Zeytinyağı ilave ediyorum. Çam fıstık, dolmalık fıstığımı ilave ediyorum bu aşamada. Biraz kavrulmasını bekliyorum soğanla birlikte. Renk almasını istiyorum. Yıkamış olduğum dolmalık kuş üzümünü ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı yeni baharım var. 1 çay kaşığı tarçınım var. Hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Baharatlarıyla bütün fıstıkları böyle güzelce bir renk almasını, bakın ne kadar güzel şu anda iç harcımız renk aldı. Soğuk suyla yıkadığım pirincimi sıcak suda bekletmeyin lütfen. 1 dakikada baharatlarla birlikte pirincimi kavuruyorum. 1 adet limon suyumu ilave ediyorum. 1 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Yarım pişiriyorum. Tam değil arkadaşlar. Yarım. Yani 1 su bardağıyla yarım pişmiş olacak. Bu şekilde kapağını kapatıyorum. Bakın suyunu çekti. Hemen ocağın altını kapatıyorum. Demlenmeye bırakıyorum. Pazardan tazecik yapraklarımı aldım. Manisa'nın meşhur yaprağı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Tüyü yok arkadaşlar. İncecik. Şimdi ben bunları böyle demet yaptım. Tazelerini ayırdım. Soğuk suya batırdım. Biraz beklettim ve çıkardım. Süzdüm. Şu anda toprakları gitti. Şöyle bir unarlı gruplar halinde haşlıyorum. Taze yaprak, çok tutmamıza da gerek yok. Bakın rengi hemen değişti. Hemen alıyorum. Bakın 1 dakika bile değil. Soğuk suya bırakıyorum. Rengi kararma yapmaması için. Bu da soğuk su. Tekrar ikinci tertip yaprağımı koyuyorum. Şimdi alttakiler hemen rengini değiştirdi. Bakın o da haşlandığını gösteriyor. Hemen tersini çeviriyorum. Diğer tarafta haşlansın. Tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Soğumasını bekledim. Şimdi cam kabıma alıyorum. Bir demet maydanozumu yıkadım. İnce ince doğradım. Yarım demet dereotum var. Yeşilliklerim. İçerisine 2 tatlı kaşığı da kuru nane ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Pirinçlerimi ezmeden karıştırıyorum.
Bakın bu şekilde karıştırdım. Pirinçlerim yarı pişmiş durumda. Şimdi sarma işlemi başlıyor. Fakat ben sizin için şimdi bir kaşık yiyorum arkadaşlar. O kadar güzel ki bu şekilde bile yenebilir. Muhteşem bir lezzet. Şimdi sarmaya başlıyorum. Bakar mısınız yaprağın güzelliğine? Manisa yaprağı pazardan aldım. Güzelbahçe pazarından. Yaprağım hazır. İstanbul usulü yaprak sarması. İç malzemem de bu şekilde bol fıstıklı ve kuş üzümlü, yeşillikli. Bir de kokusu mis gibi yeni bahar tarçın. Mis gibi şu lezzetli içeri bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi sarma işlemi başlıyor. Tüm yaprakları masaya açtım. Ve içlerini bu şekilde doldurdum. Yaprak sarma işlemim başlayacak biraz sonra. Fakat bu şekilde yaparsanız arkadaşlar çok pratik oluyor. 10 kere kaşığı al bırak, kaşığı al bırak olmuyor. Hepsini bir anda iç malzemesini bırakıyorsunuz. Şimdi hepsini birden saracağım. Lütfen Serve'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Birkaç örnek sardım fotoğraf çekimi için. Bakın. Şimdi sizin için bir tane sarıyorum. Şöyle. Bir tatlı kaşığı koydum arkadaşlar malzememi. Yapraklarım küçük. Aslında zeytinyağlı yaprak sarması biraz irice olur. Fakat benim taze yaprak çok küçük, o yüzden çok iri olamayacak. Şöyle arkadaşlar. Parmak içleriyle şu şekilde bakın. Saçaklarını da içine aldım. Şimdi biraz sıkıştırıyorum. Buyurun. Şu güzelliğe bakın. Ben bunu çiğ bile yiyorum bu şekilde. Öncelikle arkadaşlar yaprağımızın mat şekli, mat tarafı içe gelecek. Parlak kısmı yaprağımızın dışa gelecek. Bir tatlı kaşığı malzemeden koyduktan sonra şöyle önce burasını kapatıyoruz. Bakın. Daha sonra kenarlarını kapıyoruz. Ben biraz yavaş yapıyorum ki görmeniz için. İlk defa saracaklar için bu tarifim. Bakın şu parmak uçlarıyla bu şekilde kapatıyoruz. Daha sonra şöyle hafif bir sıkarsanız eğer, bakın bu sarmanız hiç açılmaz. Mat kısmı yaprağınızın iç kısmıdır. Sarılacak olan bölgedir. Parlak kısmı da bu şekilde yere yatırdığımız kısımdır. Bu şekilde sarma işlemi başlıyor. Bir tatlı kaşığı iç malzememizi koyduktan sonra önce bu üst yapraklarını kapıyoruz. Daha sonra kenarlarını kapatıyoruz şu şekilde. Ve sarmaya parmak uçlarımızla şu 2-4 parmakla ve saçakları kalmasın diye onları da şu şekilde toparlayarak sıkıca sarıyoruz. Bakın. Bu şekilde sarmamız hazır. Bir de eğer şöyle sıkarsanız bu hiç açılmaz. Davet sofralarınızda bu kadar şık ve güzel olur. İstanbul usulü fıstıklı, kuş üzümlü yaprak sarmalarım, sarma işlemim bitti. Şimdi tencereye yerleştiriyorum. Tencereye yerleştiriyorum. Pişirme aşaması. Bu lezzetli ve sağlıklı tarifimi sizlere öneriyorum. Şöyle tenceremin dibine kalın yaprakları güzelce yerleştirdim. Daha sonra şöyle yerleştiriyorum sırasıyla. Aralık kalmamasına lütfen özen gösterin. Pişerken açılır. O yüzden şöyle sıkışık sıkışık yerleştirin. Bu şekilde yerleştirmeye devam edeceğim. Kayma olmasın diye şöyle boşluklara limon koyuyorum. Hem de rengi kararmaz bu şekilde. Şimdi üzerine
Bir su bardağının 1/4 yağımızı ayırmıştık. Onu da sarmalarımızın üzerine gezdiriyoruz ki parlak olsun, mat olmaması için. Yaprakları kapatıyoruz. Yanında kalsiyumu geçsin. Asma yaprağını haşlamış olduğum sudan 200 mililitre bir bardak ilave ettim. Bir de yarım bardak, yani 300 mililitre su ilave etmiş oldum. Daha sonra üzerine yaprak sarmaların açılmaması için tabak bırakarak bu şekilde tenceremin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte 45 dakika pişiriyorum. Şimdi 45 dakika pişti arkadaşlar. Yaprak sarmam. Bakar mısınız şöyle? Kontrol edin. Hiç su var mı? Yok. Suyunu çekmiş. Kapatıyorum. Tam 1 saat soğumasını bekliyorum. Eğer hemen tabağa çıkarırsanız yaprak sarmanız kararır. O yüzden soğuyana kadar tabak üzerinde kalacak. Şimdi tabaklarımızı alıyoruz. Yaprak sarmam soğudu. Şimdi tabağıma alıyorum. Buyurun. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Yaprak sarmalarım soğudu. Taze asma yaprağından kuş üzümlü, dolma fıstıklı İstanbul yaprak sarma tarifim bitti. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bu güzel tarifimi denemenizi öneriyorum. Bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Zeytinyağlı, taze asma yaprağından yapmış olduğum şu güzel sarmaya bir bakar mısınız? Bakar mısınız arkadaşlar, ne kadar güzel oldu sarmalarım. Şimdi sizin için bir tanesini, bakın içinin pirinçler kesinlikle tane tane, hiç hamur olmadı. Yiyorum. Arkadaşlar o kadar lezzetli olmuş ki kendi yaptım diye demiyorum ama baharat dengeleri muhteşem. O kuş üzümü, fıstığı. Hepinize afiyet olsun. Eğer bu güzel taze asma yaprağından yapmış olduğum sarmamı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Ama lütfen Servin'in mutfağını izlemeye devam edin.